Bu süpürgeyi bir önceki videomuzda adaptörle çalışır hale getirmiştik. Şimdi projeyi genişletiyoruz. Şarjlı pil takarak çalıştıracağız. Hem şarjı uzun süre gidecek hem daha kuvvetli olacak. Çünkü motoru da değiştireceğim. İçindeki motor 6000 devir civarı dönüyor. Bu motor 15-20 bin devire kadar çıkıyor. Tabi pervane vesaire takılınca gücü meydana çıkacak. Önce devreyi hazırlayacağım. 3 tane 18650 lityum iyon pili paralel bağlayacağım. Çünkü motorun voltajı 4-5 civarı. Seri bağlarsam fazla voltaj olur. Çok amper çeken bir motor. Üzerinde bilgileri yazmıyor. Nasıl anlaşılıyor? İçindeki sargıların sıklığından ve bakır tellerin kalınlığından anlaşılıyor. Kalın ve seyrek sarımsa o motor hızlı dönmek için tasarlanmıştır. Şimdi pilleri önce artı kutuplarını birbirine bağlayıp şöyle bir tane çıkış alacağım. Sonra eksi kutuptan bir çıkış alacağım. Ne olacak? Paralel bağlamış olacağız. Pilleri lehimlemeden önce biraz üzerini çizmek lazım ve hemen lehimlemek lazım. Bu arada söylemezler. 3 pilin de voltajının birbirine yakın olması lazım. Birisi 4 volt, birisi 3.90, birisi 4.20 civarındaysa bir anda birbirlerine içlerindeki elektriği aktarmaya başlarlar. Sıkıntıya yol açar. O yüzden pilleri bağlamadan önce voltajlarının eşit olduğundan emin olmak lazım. Big Drain desteklemeli normal lityum iyon piller bayılır. 1S BMS'nin özelliği ne olmalı? Burada kartımız 15 amper. Çünkü motorumuz ilk çalışmada 5 amper ve üzeri çekiyor. Bunu bildiğimiz için 15 ampere kadar dayanıklı 1S BMS. Bunu pilleri çalıştırmak için kullanacağım. Ve voltajı vesairesi düştüğünde BMS otomatik olarak kendisini kapatacak. Pilleri şarj etmek için ise bir tane TP4056 bundan kullanacağım. Bu da şarjını fazla yapmasını engelleyecek. Bundan direkt olarak şarj edemeyiz. Olmaz. 15 amper çıkış sağlıyor. Şarjı da bununla yapmaya çalışacak. Pilleri patlatır. En doğrusu bu. Bir tane de eski şarjlı matkap kutusunu pilleri depolamak için kullanacağım. Neyse çok konuştuk. İşe koyulalım. Şimdi video uzamasında ben gerekli hazırlıkları yaptım. Bu teknik şeyleri paylaşmam mı lazım? Video uzuyor, millet sıkılıyor. Yine de söyleyelim. Hemen lehimi yapıp geçeceksiniz. 2 saniye 3 saniyeden fazla bunu bekletmiyorsunuz. Bu teli de yeni aldım. Deneyelim bakalım. Biraz soğusun. Siz görün diye yapıyorum. İçime sinmiyor bu sefer de. Düzeltme yapacağım. Şurayı keseyim de sağa sola değmesin. Artık riskli yani. Gayet de sağlam oldu. Şimdi şu aralara çift taraflı bant koyacağım. Unuttum. Olsun. Unuttuk ama aklımıza geldi şimdi. Pilin işlemi tamam. Beyaz artı, diğeri de eksi. Bunu karıştırmamak lazım. Çünkü BMS'ye ona göre bağlayacağız. Yani bu taraf artı, buraya beyaz, buraya kahverengi gelecek. B artı, B eksi. Bunu taktığımız an artık burada enerji olacak. Burası önemli. Böyle bağlarsak kablo çok uzun olacak. Şöyle ortadan bağlayıp kartı buraya koyacağız. Buraya sıkıştıracağız. Şuraya veya şuraya.
Bu arada lehim teli de iyiymiş. İyi çıktı. Şimdi bu eksi. Dolayısıyla kartın yönü böyle olacak. Haydi geçmiş olsun. Pilde ısınma yok. Şimdi ne yapacağız? Şimdi motoru bir test edeceğiz. Çalıştıracağız. Ama pillerimizin şarjı az. Evet. Öyle bir sorun var. Dolayısıyla 4056'yı takıp şarj etmemiz lazım. Bunda da yine P artı B artıya, P eksi B eksiye. Bat artı bat eksi. Şimdi bir ölçüm yapalım bakalım. Evet. Sıkıntı yok gibi. Bunu üste sığdırabilirsem şöyle. Şuradan da çıkış alırım bir yerden. Bu da ev yapımı. Ben genelden imal ettim. Etmedim aslında da. Yapboz yaptık. Lego gibi. Lehim standı. Beyaz artıydı. Dolayısıyla beyazı buraya. Şu şeyi de aldık solüsyonu. Reçine miymiş neymiş. Arkadaş hiçbir işe yaramıyor. Bir daha deneyin bakın şu kartı. Bu da tamam. Ya sonra bunu zaten ben daha güzel sabitleyeceğim. Şu an idareten tutsun arkadaş. Şimdi bakalım şarj olacak mı? Şarj olduktan sonra da motoru takıp sistemi deneyeceğiz. Bakalım. Evet. Kırmızı ışığımız yandı. Şarj ediyor. Biraz başında bekleyeceğim çünkü bir hata varsa ısınır pil. Biz de bunu fark ederiz. Evet. Isınma yok. Kablolar iyi. Devam. Şarjını burada keseceğim çünkü vaktim daralıyor. Bu kadar yeter zaten. Motoru bağlayıp test etmem lazım. Bu artı bu eksi. Şimdi bu bunu kaldıracak mı? Bakalım. İnşallah kaldırır da güç kıyaslaması yapabiliriz. Bu. Bu motora gelelim. Ya buna da yaptığımız masraf boşa gitti. Ancak saç kurutma makinesinde kullanılır bu motor. Abi bu evi bile çeker. Çoluk çocuk tombalak ne varsa çeker yani. Ters bağlarsanız motor ters döner. Ben şimdi bunun yönünü bildiğim için çok dert değil. Şimdi bakalım ne olacak. Kırmızısı artı, siyahı da ne? Eksi. Lan ikisini bir lehimle işte ya. Öf. Ben de bazen var ya enteresan işler yapıyorum. Oldu yani. Şimdi geriye toplaması kaldı. Yani bunu güzel bir hale getireceğiz. Bakalım nasıl çekiyor. Hep beraber göreceğiz. Son durum nedir? Pili içine yerleştirdim. Şuradan bir tane şarj çıkışı aldım. Biraz zor yerleşti. Kablolar kalın. Pilin kablolarını kalın tutmak zorundayım. Ancak şarj kablosunu ince tuttum. Çünkü zaten 1 amper geçecek. Soketin kendi kabloları çok kötüydü ve ısınıyordu. Pil yüksek amper verdiği için dayanmıyor. Dolayısıyla soketi kablolarından ayırdım. Yeni kablo çektim daha kalın. Isınmayı da engelledik. Bu süpürgenin arka tarafına giriyor. Ancak sadece test için yaptım bunu. Bayağı sesi fark etti.
Bu süpürgeden alınabilecek maksimum performans bu. Çünkü mini. Yani şu ağzı biraz daha geniş olsa, bakın görüyor musunuz? Küçücük. Çok daha yüksek performans alınır. Tabi pervane de büyük olacak. Ancak şu an bu süpürgenin tepe noktasına ulaştık. Şimdi şu ortadan delip bu soketi içinden geçireceğim. Bu sayede böyle takabileceğiz. İnsanlar teknik konularda bilgiler veren videolar izlediğinde hata yapıyorlar. Atlaya atlaya izliyorlar videoyu. Ya da başını izleyip ortasını geçiyorlar. Tabi bunda içerik üreticilerinin boş konuşmasında etkisi var. Ancak ne oluyor biliyor musunuz? En kritik nokta ya da noktalar kaçırılıyor. Sonra adam işi yapıyor, çalışmıyor. Lan niye çalışmadı? Tekrar videoya bakıyor. Bir şey daha buluyor. Aa diyor, bunu atlamışım. Tekrar deniyor. Tekrar olmuyor. Tamamını izlese sorun olmayacak. Ya da doğru video izlese diyelim. O da var. Bazı videolarda etkileşim kasmak için çekilmiş. Klima meselesi var. Herkes klima yapıyor. Neyden? Buzdolabı motorundan. İmkanı yok. Çünkü bir tarafı ısınan, bir tarafı soğuyan bir sistem var. Isınan tarafı soğuyan taraftan uzak tutmanız lazım. Bir yeri ısıtıyorsanız ya da soğutuyorsanız iki ünite aynı yerde olamaz. Yani mesafeyi uzatmanız lazım. Mesafeyi uzatınca ne oluyor? O buzdolabı kompresörü yetmiyor. Hep fail. Bir tanesi de ne yapıyor? 9 voltluk pilden 5000-6000 miliamperlik powerbank yapıyor. Devreye vereceğim para, bir kargo ücreti olmuş 100 lira. Pile vereceğim para, voltaj yükseltici vesaire. Ne oldu? 500 lira oldu. Zaten 400 lira. Kargoda bedava. Powerbank yani. Gibi gibi. Araya kablo çekip pili cebimde vesairede taşıyabilirim. Pil güvenli. 2 tane kart var içinde. Daha da mı güvenli olmasın? Şimdi çekiş kuvvetine bakalım. Çekirdek. Bir de metal deneyelim. Bu ağır geldi ama çekti. Şimdi şu detayda atlamayayım. Soketi değiştirdim. Bu bir tane elektronikten aldığım soket. Bağlantı kabloları çok inceydi. İç kısmı da bayağı ince. Çünkü içeriden motor 5 amperin üzerinde 10 ampere kadar kalkışta bazen güç çekiyor. Başka bir adaptörden soketi keserek kullandım. Tabii içine baktım. Bunun aynı mı diye. Hayır. Bakın burada eksiye teması şuradan sağlıyor. Yani şuraya. Bu kadar arkadaşlar. Videoma burada son veriyorum. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.